Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir 5 şiş patik modeli anlatacağım. Patiğimiz ajurdan ve dolama tekniğiyle yapılan desenimizden oluşuyor. Şahane bir model tasarımı bana aittir. Daha önce yine Örgücü Bayan YouTube kanalımda paylaşmıştım. Yeniden her modele yavaş yavaş video çekiyorum. Bunu da çok önce yapmıştım. Tekrar siparişim varken de aynı modelden yeniden videosunu çekeyim dedim. Patiğim renkleri krem, yeşilin çok güzel bir tonu ve pembe. İki tane de şöyle siyah ipe ihtiyacımız var. 50 santim civarında 2 tane kesip hazırlayabilirsiniz. Modelimize gelince hemen modelimi göstereyim. Gördüğünüz gibi ön kısmında şöyle bir ajurumuz var. Yan kısımlarında da dolama tekniğiyle yapılan çiçek desenlerimiz var. Diğer yan kısmını da göstereyim. Gerçekten çok güzel bir model. Renk uyumu zaten çok güzel gördüğünüz gibi. Yeşil ve pembenin uyumunu ben çok seviyorum. Bu modelde de çok güzel durdu. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Benim elimin ayarına göre videoda vereceğim ölçüler 38-39 numaraya uygundur. Bu ölçülerde istediğiniz gibi ön kısmını azaltabilir veya ayrımdan sonrasını uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Ön kısmını da azaltması gerçekten çok kolay olacak. Yani modelimiz gerçekten çok basit. Ön kısmını az yapmak isterseniz yani 36 ve 37 numaraya göre yapmak isterseniz şu ajurluk delikli kısımlardan 2 tane eksik yapabilirsiniz. Sonrasında ayrımdan sonrasını da istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Zaten videoyu anlatırken yani modelimizi anlatırken her ayrıntısını anlatacağım sizlere. Modelimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Patik burnumu hazırladım. Şişlerim 3 numara. Genelde ben patiklerimde 3 numara şiş kullanıyorum. Bu modelimde de 3 numara şiş kullanacağım. Yeşil ipimle patik burnumu hazırladım. Şu anda her şişimde 13 ilmeğim var. Modelimiz her şişte 14 ilmek üzerine oturuyor. Bunu daha fazla yapabilirsiniz. 15 ilmek de yapabilirsiniz her şişte. Ama ajurlu bir model olduğu için genelde açılıyor bu model. O yüzden 14 ilmek yapmanız yeterli olacaktır. Sadece boy kısmını uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Patik burnu başlangıcını bilmeyenler varsa bu videonun altına açıklama kısmına videonun linkini bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. İplerimi şöyle bir kenara alayım. Şimdi krem rengi ipimizi bağlayarak başlayacağız modelimize. Yeşil ipimize bağlayalım. Hemen şöyle alayım ipimi. Bağlıyorum buraya. Siyah ipimizi daha sonra kullanacağız. Evet. Şimdi ben 13 ilmek var her şişimde. 14. artırmaya başlarken modelimi de oturtacağım. Şöyle başlangıç modelimizi de oturtacağız. Videoma başlamadan önce kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bismillah diyerek patiğimizin yapımına geçelim. Krem rengi ipimi bağladım. 14. artırmayla birlikte model kurulumunu yapıyoruz. İlk ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Artırmamı yeşil ipimle yapıyorum. Yeşil ipimle yaptıktan sonra 2 ilmek daha örüyorum. Yeşille. Sonrasında 1 ilmek krem örüyorum. 3 ilmek yeşil örüyorum. 1 ilmek krem örüyorum. 3 ilmek yeşil. 1 ilmek krem. 3 ilmek yeşil. İkinci şişime geçiyorum. 2 3 1 ilmek krem. Şimdi bu şişin sonunda son bir ilmeğe kadar örüyoruz ilmeklerimizi bu şekilde 3 yeşil 1 krem olarak. 3 yeşil ördüm, 1 krem.
3 yeşil, 1 krem. Burada bakın 2 tane yeşilim kaldı. Birincisini örüyorum. Artırma yapıyorum son ilmeğimden önce. Son ilmeğimi örüyorum yeşille. Modelimiz oturacak şekilde yapalım burayı. 3 ilmek oldu yeşille. Hemen 3. şişime geçiyorum. 3. şişimin 1. ilmeğini kremle örüyorum. Çünkü burada 3 tane yeşilimiz olmuştu. Artırmamızı yine yeşil ipimizde yapıyoruz. 2 ilmek daha örüyorum artırma yaptıktan sonra yeşil ipimle. 3 ilmek oldu. 1 ilmek krem örüyorum. Yine 3 ilmek yeşil. 1 ilmek krem. 3 ilmek yeşil. 1 ilmek krem. Son şişimize geçiyoruz. 3 yeşil, 1 krem. Derseniz ki eğer ben bu modeli artırmamı bitirdikten sonra kurmak istiyorum derseniz eğer yine dediğim gibi bu şekilde ben artırmayı yaparken model kurulumuna başlıyorum. Siz artırmayı bitirin, yani her şişte 14 ilmek yapın yeşil ipinizle, sonrasında model kurulumunu yaparsınız. Hemen onu da söyleyeyim. Başlangıçta nasıl başladık ilk şişimizde? Bakın şöyle, 1 krem 3 yeşil, 1 krem 3 yeşil olarak böyle başlayabilirsiniz modele. Model kurulumunu öyle yapabilirsiniz. Yani artırmayı tamamladıktan sonra model kurulumunu bu şekilde 1 kremle başlayarak modeli kurabilirsiniz. Şimdi şişimizin sonunda 2 ilmek kalmıştı yeşil. Birini ördüm. Artırmamı yaptım. Son ilmeğimi örüyorum. Gördüğünüz gibi 3 yeşilim oldu. Şimdi burada 3 yeşil oluyor ama sıranın sonunda ben bu modele devam etmem gerekiyor. Şimdi bu 3. yeşili şöyle söküyorum. 3. yeşili ben kremle öreceğim. Yani bir sonraki sıranın başlangıcını yapıyorum burada. Umarım anlaşılmıştır. Artırmayı yaptıktan sonra, yani gördüğünüz gibi burada 2 tane yeşilimiz var. 2 yeşilden sonra normalde son ilmeği de yeşille örmemiz gerekiyordu. İkinci sıranın başlangıcını yapacağımız için son ilmeği kremle ördük. Hemen krem rengi ipimi alıyorum. Başlangıçta 2 ilmeğimi kremle örüyorum. 1 ilmek yeşil örüyorum. İkinci sıramıza geçtik bu arada. 1 yeşil ördüm. 3 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3. Şöyle. 1 ilmek yeşil. 3 ilmek krem. 1 ilmek yeşil. Artırmamız bitti. Her şişimizde şu anda 14 ilmeğimiz var. Modele devam ediyoruz. Nasıl başladık ikinci sıraya? Sıranın sonunda, yani birinci sıranın sonunda sonundaki son ilmeği kremle ördük. Başlangıçta ikinci sıranın başlangıcında da 2 tane krem ördük. 3 tane krem oldu. Sonrasında 1 yeşil 3 krem, 1 yeşil 3 krem olarak bu şekilde devam edelim. Sıramızın sonuna kadar böyle örüp gelelim. Şimdi ikinci sıranın sonuna geldiğimizde bakın son ilmeğimizi birinci sıranın sonunda kremle örmüştük. Burada yine üçüncü sıraya başladığımızda pembe ipimizi bağlıyoruz burada. Yani burası ikinci sıranın son ilmeği. Burası da başlangıcımız oluyor. Şimdi ben burada son ilmeği örmeden önce pembe ipimi hemen bağlıyorum krem ipime. Üçüncü sıranın başlangıcını yapacağız burada. Nasıl yapıyorum onu da? Son ilmeği pembe ile örüyorum. Bakın. Burada yeşille artık sıramız bitti. Pembe ve krem olarak devam edeceğiz. Son ilmeğimizi bakın ikinci sıranın sonunda son ilmeğimizi pembe ile ördük. Üçüncü sıranın başlangıcına geçiyoruz. Bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe şeklinde sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe.
bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe. Şimdi pembe ilmeklerin nereye geldiğine dikkat edin. Bakın böyle. Şimdi sıranın başında şurada son ilmeği zaten pembe ile örmüştük. Üçüncü sıraya nasıl başladık? Bir krem, bir pembe olarak başladık. Sonrasında yine bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe olarak bütün ilmeklerimizi örelim. Yine sıra sonunda görüşelim. Şimdi sıranın sonuna geldiğimizde son ilmeğimiz pembe, gördüğünüz gibi. Bu pembe ilmeği kremle öreceğim ben. Kremle bitireceğim. Çünkü modeli burada başladığımız için burada da bitiriyoruz, sonlandırıyoruz. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir sonraki sıramızda pembe ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi pembe ipimle örüyorum. Bir ilmek pembe ördüm. Burası başlangıcımız. Birinci ilmeğimizi pembe ile ördük. Krem ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3 ilmeğimi kremle ördüm. Bir ilmek pembe örüyorum. Yine 3 ilmek krem. 1, 2, 3 ilmek krem. 1 ilmek pembe. 3 ilmek krem. 1 ilmek pembe. 3 ilmek krem, 1 pembe olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Model bu şekilde ilerliyor. Şimdi başlangıçta bir pembe ile başladık. 3 krem, 1 pembe, 3 krem. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örüp gelelim. Sıramızı tamamladık. 3 krem, 1 pembe olarak sıra sonuna kadar ördük. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bu pembe ve yeşil ipimizi bir miktar, yani 1 metre civarında şöyle bırakarak ben kesiyorum. Yine 1-1,5 metre civarında bu pembe ve yeşil ipimden kesip hazırlıyorum diğer taraf için. Hemen şöyle bir kenar alacağım. Şöyle 1 metre civarında kesip hazırladım. Çiçeklerimiz için gördüğünüz gibi 1-1,5 metre civarında başlangıç modelimizi tamamladık. Bunlar da kenardaki çiçeklerimiz için. Şimdi bu sıramızda bütün ilmeklerimizi krem ipimizle örüyoruz. 3 sıra boyunca kremle örelim. 3 sıranın sonunda hem çiçeğimize hem de ajur kısmına başlayacağız. Ayrıntılı bir şekilde anlatacağım orayı da. Krem ipimizle 3 sıramızı örelim, sonrasında bekleyelim. 3 sıramızı tamamladık kremle. Şimdi hem çiçek desenimize hem de ajura başlıyoruz. İlk olarak 1, 2, 3 ilmeğimizi ördük. Çiçeğimize başlıyoruz. Dolama tekniği yapacağız. Yeşil ipimizi alıyoruz. Şöyle hemen yeşil ipimi alayım. Sıradaki ilmeğime şöyle bir dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Bir tane dolama yaptım burada. Sonrasında 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Toplamda çiçeğimizin oluşturduğu kısım 7 ilmekten oluşuyor. Buradan sonrası ortadaki ajurlu kısım. 7. ilmeğimden sonra şişimin üstüne bir kere doluyorum. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kestikten sonra 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Tekrar şişimin üstüne bir kere doluyorum. Sonraki 2 ilmeği kesiyorum. 2 ilmek örüyorum. Birini burada, ikincisini de diğer şişimden örüyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Sonraki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kesim yaptıktan sonra 2 ilmek örüyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Sonraki 2 ilmeği kesiyorum. Böyle. Burada bakın 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğin üzerine de yine çiçeğimizi oluşturacağız. İlk 3 ilmeğini örüyorum. Bakın burada bir artırdım. Kestim son olarak ajur kısmında. 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğin 3 tanesini örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. Burada yeşil ipimi alıyorum. Biraz önce kesip hazırlamıştık birlikte. Yeşil ipimi hemen şöyle bağlayayım ki ipim açılmasın.
3 tane ilmek ördükten sonra dördüncüye yine bir tane dolama yapıyorum. Şöyle dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılayıp arkaya attım. Burada da bir tane dolama yaptık. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Birinci sıramız bitti. Yani ajurlu ve çiçekli kısımdaki birinci sıramız. Taban kısmındaki ilmeklerimizi normal düz olarak örüp gelelim. Evet, taban kısmını ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi bu modelimizde bir sıra dolama ve ajur yapıyoruz. İkinci sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yani bir sıra işlem yapıyoruz, bir sıra ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Ters ilmeğimiz yok zaten bu modelimizde. Bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örerek bir sıra bu şekilde örüyoruz sıra sonuna kadar. Bir sıra model kuruyoruz, bir sıra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi düz olarak örüyoruz. Şimdi bu sıramızı düz olarak örüp gelelim. Evet, sıramızı tamamladık. İlmeklerimizi düz bir şekilde ördük. Bu sıramızda hem ajur hem de çiçeğimize devam edeceğiz. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 3. ilmeğe yeşil ipimle bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Bir ilmek örüyorum. İpimi tekrar alıp ön tarafa dolama yapıyorum. Sıradaki ilmeğe ilmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. 2 ilmek örüyorum. Ajurlu kısma geldim. Ajurlu kısımda bakın bir delik bir de normal ilmeğimiz var. Şimdi bu 2 ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Bir defasında ilk sırada yaptığımız gibi yapacağız. Bir defasında da ilmeklerin yerini değiştirerek keseceğiz. Şimdi ikinci ilmeğe şişimi battım. İlmeklerin yerini değiştirdim. Değiştirdikten sonra bu ikisini birlikte alarak kestim. Şişimin üstüne doladım. Yani önce kestim, sonra arttırdım. Birinci modelimizi kurarken, yani şu birinci deliği yaparken önce arttırdık, sonra kestik. İkinci modelimize geçtiğimizde ilmeklerin yerini değiştirip önce kestik, sonra arttırdık. Arada 2 ilmek örüyoruz düz olarak. Şimdi tekrar yine aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Değiştirdikten sonra önce kesiyoruz, sonra artırma yapıyoruz. Arada 2 ilmek örüyoruz. Biri burada, ikincisi ikinci şişimizde. Birinciyi ördüm, ikinci şişime geçtim, ikinci ilmeğimi ördüm. Şimdi yine bakın bu kısımdayım. Yine 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra önce kesiyorum, sonrasında artırıyorum. Arada 2 ilmek örüyorum. Yine son kez bu işlemi yapacağım. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra önce kesiyorum, sonrasında artırıyorum. Çiçekli kısma geldim. Artırma yaptıktan sonra 1 2 ilmek ördüm. Burada dolama yapacağım. Sıradaki ilmeğime dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Arada bir ilmek örüyorum ve yeşil ipimi alıp tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de örüp ön yüzü tamamlamış oluyorum. Taban kısmını örüp gelelim. Taban kısmını ördüm, ön yüzdeyim. Ne yapıyorduk? Bir sırada çiçeğimizi ve ajurumuzu yapıyorduk. İkinci sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyorduk. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüp bir sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Şimdi bir sıramızı örelim. Sıra başında tekrar görüşelim. Bir sıramızı tamamladık. Bu sıramızda yine çiçeğimizi ve ajurumuza devam edeceğiz. Bir ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğe yeşil ipimle bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Arada bir ilmek örüyorum.
Sonraki ilmeğe tekrar dolama yapıyorum. Bir tane. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. Üçüncü ve son kez dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Bir ilmek kaldı burada. Burası zaten 7 ilmekten oluştuğu için 7. ilmeğimi de ördüm. Ajurlu kısma geldim. Yine birinci şu deliği yaptığımız gibi yapacağız. 7 ilmekten sonra önce dolama yapıyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Arada 2 tane ilmek örüyorum. Şişimin üstüne önce doluyorum, sonra kesiyorum. Arada 2 ilmek örüyorum. Hemen diğer şişime geçtim. İkinci ilmeğimi de buradan ördüm. Önce doluyorum, sonra ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum. 2 ilmek örüyorum arada. Önce doluyorum şişime, sonra ilmeklerimi kesiyorum. Bakın burada çiçekli kısma geldim. Kesme işleminden sonra bir tane ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğe bir tane dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılayıp arkaya attım. Bir ilmek örüyorum arada. Sonraki ilmeğe tekrar dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkıladım. Arkaya attım. Arada yine bir ilmek örüyorum. Hemen şişimi tekrar takayım. İlmeklerimden çıktı. Arada bir ilmek ördüm. Sonraki ilmeğe tekrar dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Kalan bir ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde modelimize devam ediyoruz. Taban kısmını örelim. Sıra başına geldiğimizde bu modeli nasıl yapıyorduk? Bu sıramızda çiçeğimizi ve ajurumuzu yaptık. Bir sonraki sıramızda bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyorduk. Şimdi taban kısmını örüp sıra başına geldiğimizde bir sıra daha örelim krem ipimizle bütün ilmeklerimizi düz olarak, sonrasında devam edelim. Sıramızı tamamlayıp sonrasında bir sıramızı normal düz olarak ördük. Bu sıramızda yine çiçeğimizi ve ajurumuzu yapacağız. Yeşil kısım bitti, çiçeğimizde pembeye geçeceğiz. 2 ilmeğimi ördüm. Burada zaten pembe ipim hazır. 2 ilmekten sonraki ilmeğe, yani 3. ilmeğe bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Arada bir ilmek örüyorum. Sonraki ilmeğe dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. 2 tane dolama yaptım pembe ipimle. 2 ilmek ördüm pembe dolamadan sonra, yine ajurlu kısımdayım. Bu sırada ne yapıyoruz? 2. ilmeğe şişimi batıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Önce kesiyorum, sonra artırmamı yapıyorum. Arada 2 ilmek örüyorum. İlmeklerimin yerini değiştirip önce kesiyorum, sonra artırıyorum. Arada 2 ilmek örüyorum. Hemen diğer şişime geçtim. Sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Önce kesiyorum, sonra artırıyorum. Zaten yerleri belli. Artık bu model çok basit. 2 ilmek örüyorum arada. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Son ajurdayım. Önce kesiyorum, sonra artırıyorum. Çiçekli kısma geldim. Artırma yaptıktan sonra 2 ilmek örüyorum. Burada pembe ipimizi alıyoruz. Diğer kesip hazırladığımız krem rengi ipime bağlıyorum. Bağladıktan sonra hemen dolamamı yapıyorum buraya pembe ipimle. Dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılayıp arkaya attım. Bir ilmek örüyorum arada. Sonraki ilmeğe pembe ipimle dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi taban kısmına örüp gelelim.
Taban kısmını ördük. Bir sıra daha örelim. Biraz önce videonun sonunda bir aksaklık yaşadım. O yüzden kusura bakmayın. Burayı bir sıra daha öreceğiz. Şimdi bir önceki sırada modelimizi kurmuştuk. Sıra başına geldik. Taban kısmını örelim demiştim. Bir sıra normal düz olarak öreceğiz. Sıramızı örüp gelelim. Bir sıramızı tamamladık. Devam edelim çiçeğimize ve modelimize. Bir ilmek örüyorum. Sonraki ilmeğe bir tane pembe ipimle dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum, ipimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Bir ilmek örüyorum. Burada siyah ipimizi dahil edeceğiz. Hemen kesip hazırlamış olduğum siyah ipimi bağlıyorum. Krem rengi ipime. Çiçeğimizin orta kısmı olacak bu siyahla dolama yaptığımız kısım. Siyah ipimizi bağladık. Sıradaki ilmeğe şöyle ipimi aşağı doğru çekeyim. Sıradaki ilmeğe siyah ipimle dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bu defa pembe ile yapacağım. Pembe ipimle dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılayıp arkaya attım. Bakın şöyle biraz da gevşek duruyorsa eğer arkadan sıkılayabiliriz. Bir tane siyahla dolama yaptık. Çiçeğimizin burası da orta kısmı. Şimdi pembeden sonra bir ilmek örüyorum. Ajurlu kısma geçiyorum. Şişimin üstüne önce doluyorum. Sonraki iki ilmeği kesiyorum. Arada iki ilmek örüyorum. Önce şişimin üstüne doluyorum. Sonraki iki ilmeği kesiyorum. Arada iki ilmek örüyorum. Şöyle. İkinci ilmeğimi de buradan örüyorum. Önce şişimin üstüne doluyorum. Sonra kesiyorum. 2 ilmek örüyorum. Önce şişimin üstüne doluyorum. Sonra kesiyorum. Kesim işlemini yaptıktan sonra bir ilmek ördüm. Çiçekli kısımdayız. Pembe ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğe dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Arada bir ilmek örüyorum. Şimdi diğer kesip hazırlamış olduğumuz siyah ipimizi alalım. Yine şuraya bağlayalım ki ucu açılmasın. İpimi bağladım. Sıradaki ilmeğime siyah ipimle dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Yine bir ilmek örüyorum arada. Pembe ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğime pembe ipimle dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya attım. Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını burada da yapmış olduk. Şimdi taban kısmına örelim. Başa geldiğimizde yani şuraya geldiğimizde bir sırada normal düz olarak örüp gelelim. Sıramızı tamamladık. Şimdi çiçeğimizin son sırasını yapacağız. Bu sıramızda başlayalım. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğe pembe ipimle dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Arada bir ilmek örüyorum. Sonraki ilmeğe tekrar pembe ipimle dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Çiçeğimizin son sırası. Dolama yaptıktan sonra 2 ilmek örüyorum. Sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Önce kesiyorum, sonra artırma yapıyorum. Arada 2 ilmek örüyorum. Yine 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Önce kesiyorum, sonra artırıyorum. Arada 2 ilmek. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Önce kesiyorum, sonra artırıyorum. Arada 2 ilmek. Yine son kez yerlerini değiştiriyorum. Önce kesiyorum, sonra artırıyorum. Çiçekli kısma geldim. Artırma yaptıktan sonra 2 ilmek örüyorum. Burada pembe ipimi alıp bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. Arada bir ilmek. Dolamamı yaptım.
ipimi sıkılayıp arkaya attım. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Evet, bu şekilde birinci çiçeğimizi tamamlamış olduk. Ortadaki ajurlu kısım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi taban kısmını ördükten sonra çiçek 5 sıra boyunca kurmayacağız. 5 sıranın sonunda tekrar kuracağız. O da hangi deliğe denk gelecek? Yani şuradan ben size tarif edeceğim. Orayı yapmaya geldiğimizde ikinci çiçeğimizi kuracağız. Şöyle göstereyim. Şimdi çiçeğimizi bitirdik zaten. 5 sıra boyunca çiçek yapmıyoruz. Sadece ajurlu kısmı devam ettiriyoruz. Bir bu taraftan, bir diğer taraftan. Bir önce artırıp sonra kesiyoruz. Bir sonraki ajurlu kısımda önce kesip sonra artırıyoruz. Böyle devam ederek. Şimdi ikinci çiçeğimize hangi sırada başlayacağız? Şöyle ajurlu kısımdan göstereyim. Delikleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modeli bitirdikten sonra, yani 9'uncuyu başlarken, 9. modelimizi başlarken, o da şuraya denk geliyor bakın. 9. modeli başlarken çiçeğimizi aynı şekilde kurup başlangıçta nasıl kurduysak burada da yine aynı şekilde kuruyoruz. Bir sıra çiçek ve ajur yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Yine bir sıra çiçek ve ajur yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Yani şu iki çiçeğin arası da yine aynı şekilde. Ajura devam edeceğiz. Sadece şu baştaki 7 ilmek ve sondaki 7 ilmeği normal krem rengi ipimizde düz olarak örüyoruz. Dediğim gibi ikinci çiçeği 9. ajuru yaparken, yani 9. deliği yaparken çiçeğimize başlıyoruz. Zaten burayı bitirdiğimizde ajurlu kısım da bitmiş olacak. Ajurlu kısmı bitirdikten sonra zaten çiçeğimiz de bitmiş oluyor. 2 sıra örelim. 3. sıramızda bütün ilmeklerimizi yani düz olarak örelim 2 sıra. 3. sıramızda ayrımı yapıp ayrımdan sonra nasıl modelimizi yapacağız orayı anlatacağım sizlere. Modelimizi ayrıma kadar yaptık. Çiçeğimizi tamamladığımızda ajurlu kısmı da tamamlamış olduk. Ajurlu kısımda kaç tane delik olmuş hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplamda 14 delik oldu. Modelimizi tamamladıktan sonra 2 sırada normal düz olarak ördük ilmeklerimizi. Şimdi ayrıma geçiyoruz. İplerimizi kesmeyelim. Ayrımdan sonra da yan kısımlarına yine modelimizi kuracağız. Çiçek modelimizi. İlk şişimizdeki ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Son ilmeğe kadar ayrımı yapacağız şimdi. Son ilmeğe geldim. Örmeden alıyorum son ilmeği, diğer şişime aktarıyorum. Aktardıktan sonra ilk 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra birinci ilmeği örüp bu tarafa alıyorum. Şimdi diğer şişime geçeceğim. Buradan da 7 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak öreceğim. İstediğiniz gibi örebilirsiniz. İsterseniz ön yüzden ters, arka yüzden ters olarak da örebilirsiniz. 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Taban kısmına geçiyoruz. Taban kısmında herhangi bir işlemimiz yok. 2 şişimizin üzerindeki ilmekleri düz olarak örüp gelelim. Taban kısmını ördük. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi bu şişimdeki ilmeklerimi 7 tanesini düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sondaki 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Yani ben buradaki ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Çünkü haroşayı ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak öreceğim. Ters olarak örecekseniz ön yüzden ters, arka yüzden ters. İlk 7 ilmeği düz, son 7 ilmeği ters olarak öreceksiniz. Geriye dönüyorum buradan. Artık ayrımı yaptık. Ön yüzden ve arka yüzden devam edeceğiz. İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yani ben düz olarak örüyorum haroşayı. 4, 5,
6, 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 7 ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi öne aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Taban kısmına geldiğimizde yine iki şişimizin üzerindeki ilmekleri ters olarak örüp gelelim. Taban kısmındaki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelli kısımdayım. Şimdi buradaki 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. Son 7 ilmeği düz olarak örüyorum. Yani haroşa olarak örüyorum. Eğer siz ters olarak örüyorsanız arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak öreceksiniz. Geriye döndüm. Şimdi ayrımdan sonra modeli kuracağız. Model yine aynı şekilde. Ön yüzden dolamayı yapacağız. Arka yüzden bütün ilmeklerimizi dolama yapmadan normal ters olarak öreceğiz ilmeklerimizi. Model aynı şekilde devam edecek. Yani buradan sonrası da yine çok kolay. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşadan sonra 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm düz olarak. Yeşil ipimi alıyorum. Modelime tekrar başlıyorum. Dolamayı yapıyorum. Bir tane dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılayıp arkaya attım. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde sadece dolamayı ön yüzden yapacağız. Arka yüzden herhangi bir işlem yapmıyorduk. Burada da yine bir sıra dolama yapıyorduk. Bir sıra normal düz olarak örüyorduk. Burayı da dolamaları ön yüzden, arka yüzden de herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Şimdi taban kısmındaki iki şişimizin üzerindeki ilmekleri örüp gelelim. Taban kısmındaki ilmeklerimi ördüm. Dolama yapacağım kısımdayım. Şimdi burada 3 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. 4. ilmeğe yeşil ipimle bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılayıp arkaya atıyorum. 3 ilmek düz, 7 ilmek haroşa. Arka yüze döndüğümde ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, geriye kalan ilmekler ters olarak örülecek. Şimdi sıramızı tamamlayıp gelelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Ön yüze geldiğimde çiçeğimin ikinci sırasını yapacağım. İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yedi ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Haroşadan sonra 2 ilmek daha örüyorum. Hemen çiçeğimin ikinci sırasına geçtim. Dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılayıp arkaya attım. Bir ilmek örüyorum arada. İkinci dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılayıp arkaya attım. Evet, dediğim gibi bu şekilde devam edecek modelimiz. Gördüğünüz gibi sadece dolamayı ön yüzden yapıyoruz. Arka yüzden herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, ortadaki ilmekler ters olarak örülecek arka yüzden. Zaten çiçeğimizin bakın yeri belli. Yani nasıl yapacağımız belli. Dolamalar ön yüzden, çiçeğin sırasını takip ederek böyle devam edeceğiz. Ayrımdan sonra 2 çiçek daha yapacağız. Yine 5 sıra arayla, 5 sıraya denk geliyor zaten. 5 sıra sonra ikinci çiçeğimizi başlayacağız. Ayrımdan sonraki ikinci çiçeğimizi başlayacağız. Yine aynı şekilde dolamalar ön yüzden, arka yüzden normal düz olarak ters olarak öreceğiz ilmeklerimizi. 2 tane çiçek daha kuralım. Modelimizi 2 taneye tamamlayalım. Haroşa kısmını sayayım sizler için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Toplamda 17 diş haroşam oldu. 2 tane de çiçeğimi kurdum. Çiçekten sonra da sanırım yine bir 5 sıra daha örmüş oluyoruz. 17 diş haroşaya tamamlayalım. Topuğu örmek üzere tekrar buluşalım. Patiğimizin topuk kısmına geldik. Ayrımdan sonra da yine çiçeğimizden 2 model yaptık. 5 sıra arayla yapmış olduk.
Toplamda kenar haroşamızı saydığımızda 17 diş haroşamız oldu. Sonuncu çiçekten sonra da yine 5 sıra normal krem rengiyle örmüş olduk. 2 şişi bir şişin üzerine, diğer 2 şişi de bir şişin üzerine aldım. Şimdi topuğa geçiyoruz. İlk 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Birinci şişimizin sonunda 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örelim. İlmekler 2 şişin üzerinde. Birinci şişin üzerinden ilmeklerimizi sonda 8 ilmek kalana kadar örüyoruz. İki, 4, 6, 8. Toplamda 8 ilmek kaldı şişin sonunda. İlk üçünü birlikte alarak üçlü bir kesim yapıyorum. Geriye kalan 5 ilmeği örüyorum düz olarak. Boşalan şişimi bırakıyorum. 2 şişle devam ediyorum. Diğer şişimden 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Sonraki 3 ilmeği üçünü birlikte alarak kesiyorum. İlk kestiğim ve son kestiğim ilmekle birlikte toplamda 12 ilmek ayırdık topuğumuza. Geriye dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ters olarak ördüm. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakini kestim. Böylelikle kesme işlemine devam ediyoruz birer birer. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devam edelim bu şekilde kesmeye. 11 ilmeğimizi örüyoruz. 12. ile bir sonrakini ters olarak kesiyoruz arka yüzde olduğumuz için. Böyle kesmeye devam edelim birer birer. Şişimizin sonunda haroşalı kısım yani 7 ilmek kalana kadar birer birer kesmeye devam edelim. Evet, topuk kısmını bu şekilde birer birer kesmeye devam ettim. Haroşalı kısım burada 7 ilmek, bu tarafta da 8 ilmeğim kaldı. Şimdi ben 12 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşayı istediğiniz gibi örebilirsiniz. Ben düz olarak örmeyi tercih ediyorum. Yine 11 ilmeğimi örüyorum. 12. ile bir sonrakini kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. 12. ile bir sonrakini kesiyorum. Kesme işlemimiz aynı şekilde devam edecek. Sadece 12 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz buradan sonra. Sonda 2 ilmek kalana kadar yine devam edelim birer birer kesmeye. 12 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. 2 ilmek kalınca bekleyelim. Evet, haroşalı kısmı ördüm. Burada 2 ilmek, bu tarafta da 3 ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimizi keselim, artık patiğimizi tamamlayalım yavaş yavaş. Yine 11 ilmeğimizi örüyoruz. 12. ile bir sonrakini kesiyoruz. Burada da 2 ilmeğim kaldı. Geriye döndüm. Yine aynı şekilde 11 ilmeğimi örüyorum. 12. ile kalan 2 ilmeği de alarak burada üçlü bir kesim yapıyorum ve bu taraftaki ilmeklerimi bitiriyorum. Ön yüze geçtiğimde ilmeklerimin tamamını kesiyorum. İlk 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. İlmeğimi tekrar şişime takıyorum. Bir sonrakiyle birlikte tekrar kesiyorum. Kesme işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. 12. ilmeğimize kadar böyle keselim birer birer. Artık patiğimizi tamamlıyoruz. On ikinci ilmeğime kadar geldim. İlmeğimi şişime taktım. Toplamda 4 ilmeğim var burada. Bu 4 ilmeğin 4'ünü birlikte alarak keseceğim.
dörtlü bir kesim yapıyorum. Kestikten sonra bir tane de zincir çekip sıkılıyorum. Hemen makasımla ipimi kestim. Artık patiğimi tamamladım. Gördüğünüz gibi patiğimizin arka kısmı da bu şekilde. Şöyle hemen yandan patiğimizin görünümü göstereyim sizlere. Şu şekilde. Güzel bir çalışma oldu bence. Hemen santim olarak ölçüsünü vereyim sizlere. 26 santim civarında. Bu 39 numara için, yani 38-39'a uygun olacaktır. Zaten benim elimin ayarına göre 25 santim veya 26 santim yaptığımda 25 genelde 38 numaraya, 26 santimde 39 numaraya gayet uygun oluyor. Bu bilgileri de vereyim sizlere. Hani ördüğünüzde, santim olarak da ölçtüğünüzde kolaylık olacaktır sizler için. Şöyle ipimi iç tarafa alayım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi modelimi göstereyim sizlere. Şahane bir model. Çok basit, o kadar çabuk ilerliyor ki gerçekten herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.